2021 yılının sonbaharında Karadeniz'in sisli yamaçlarında yer alan küçük bir dağ köyünde tuhaf bir kayıp vakası yaşandı. Bu olay ne gazetelere manşet oldu ne de haber bültenlerine çıktı. Ama bölgede yaşayanlar hala geceleri camlarını kapalı tutup kapılarını 2 kez kilitliyor. Çünkü o kadın hala bulunamadı. Ve geride kalanlar sadece sessizlikten daha fazla korktukları tek bir şey olduğunu söylüyorlar. Kayıp vakasının baş kahramanı 34 yaşındaki Arzu Erkal'dı. İstanbul'da doğup büyümüş bir yazardı. Şehir hayatından bunalan Arzu, birkaç yıl önce Karadeniz'de bir dağ köyüne yerleşmişti. Sessizliği ve doğayı seviyordu. Romantik ve biraz içine kapanıktı. Ancak bölge halkı onun hakkında garip söylentiler yayıyordu. Geceleri ormanda dolaştığı, yalnızca belirli günlerde köy bakkalına indiği ve köy mezarlığında saatlerce oturduğu söyleniyordu. Jandarma kısa süreli bir arama yaptı. Fakat dosya fazla uzatılmadı. Herkes belki şehre döndü dedi. Fakat evdeki dizüstü bilgisayarı, telefon hattı, banka kartları hepsi evdeydi. Ev kilitli değildi ama içeride hiçbir iz yoktu. Evin içi düzenliydi. Sanki birisi sadece 5 dakikalığına çıkmış gibiydi. Ama geri dönmemişti. Köy halkından biri, Arzu'nun kaybolduğu sabah ormanın içinden gelen bir çığlık duyduğunu söyledi. Ancak başka kimse böyle bir ses duymamıştı. Yine de o sabah sis olağanüstü yoğundu. Öyle ki köydeki lambalar bile görünmeyecek kadar yoğundu. 2 ay sonra Arzu'nun evi satılığa çıkarıldı. Fakat gelen ilk emlakçı evi gezdikten sonra apar topar kaçtı. Duvarlarda yazılar var. İçeride hala birinin nefesi varmış gibi hissediliyor dedi. Onun ardından gelen ikinci kişi, Arzu'nun çalışma odasında bulduğu defterin sayfalarını görünce polisi aradı. Defterde şunlar yazıyordu. Rüyalarımda aynı kadın geliyor. Sisin içinden yürüyerek çıkıyor. Bana bir şey anlatmaya çalışıyor ama sesi yok. Ellerinde toprağa bulanmış bir kitap var. Kitapta hiç harf yok. Sadece çizikler. Onunla göz göze geldiğimde vücudumun donduğunu hissediyorum. Uyanamıyorum. Bir başka sayfada ise şöyle yazıyordu. Köyün üst yamacındaki eski su değirmenini araştırmalıyım. Rüyadaki ses oraya çağırıyor beni. Belki de hikayemin sonu orada. Belki de ben orada bitmeliyim. Bu sayfa Arzu'nun kaybolmasından sadece 2 gün önce yazılmıştı. Köydeki yaşlılar değirmenden hiç bahsetmek istemezdi. Ancak genç bir fotoğrafçı olan Elif, bu dosyayla ilgilendiğini söyleyip değirmenin yerini öğrenmeye çalıştı. Ve bir sabah tek başına sis varken oraya yürüdü. Bu Elif'in yaptığı en büyük hata oldu. O gün geri dönmedi. Ama ertesi sabah bulundu. Değirmenin önündeki yolda çıplak ayakla yürümüş, dizleri çamura batmıştı. Konuşamıyordu. Ağzından yalnızca şu cümle döküldü. Orada 2 kadın vardı. Biri Arzu'ydu ama diğerinin yüzü yoktu. Olay dosyası resmi olarak kapatıldı. Arzu hala bulunamadı. Elif uzun süre konuşamadıktan sonra psikiyatri kliniğine yatırıldı. Orada çizdiği resimlerde hep aynı figür vardı. Sisler içinden çıkan, yüzü olmayan bir kadın ve arkasında gölgelenmiş, kelimesiz bir kitap. Bölge halkı hala her Ekim ayında sis bastığında dışarı çıkmamaya çalışıyor. Ve Arzu'nun evinde hala yanan tek bir ışık olduğu söyleniyor. Çalışma odasındaki masa lambası. Bu hikaye 2021 yılında jandarma arşivlerine belirsiz kayıp vakası olarak geçen bir dosyaya dayanıyor. Tüm detaylar kayıtlarda mevcut değil. Ama sis çöktüğünde Karadeniz'in derinlerinde hala bir şeylerin gizlendiğine inananların sayısı hiç de az değil.